Çin'in yükselişini engelleyemezsin. Çin'in bir noktada ABD'yi geçecek olmasını engelleyemezsin. Çin ve Rusya birbirinin ayağına basmadan dans etmek durumunda kalan iki önemli başat aktör. Çin'in felsefesi ve kültürü ABD ve Rusya gibi bir yükselmeyi yansıtmıyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ümmü Gülsüm Hanım. Trump ve Çin ilişkilerini konuşacağız. Trump'ın Çin'e karşı planı ne? Önce bununla başlayalım. Trump ve Çin ilişkileri dediğimiz zaman aslında Trump'ın asıl odak noktasını ve asıl konuyu konuşmuş oluyoruz. Çünkü biliyoruz ki hem söylemlerinden dolayı hem de aslında diğer tüm politika ve stratejilerini konuşurken de hep konuyu özünde getirdiğimiz nokta Trump'ın asıl konusunun, asıl derdinin Çin olması. Yani nihayetinde ABD ve Çin arasında hali hazırda gerçekleşmekte olan ama hızlıca ilerlediğimiz bir gerçeklik Çin konusu. Şimdi Trump da bunu biliyor çünkü her şeye maliyet bazında baktığı için, ekonomi gözlüğüyle baktığı için asıl konusunun Çin olduğunu farkında. Fakat diğer konuları da şu içinde bulunduğumuz dönemde aslında Çin'den ya da Çin'le olan karşılaşmasından bağımsız değerlendiremiyoruz. Çünkü nihayetinde içinde bulunduğumuz savaşlar, karşılaşmalar, silah sanayi noktasındaki gelişmeler, çünkü hızlıca silahlanılan bir dönemdeyiz. Özellikle 7 Ekim 2023 sonrası bölgesel savaşların artma riski de devletleri kendi güvenliklerini sağlamak açısından silahlanmaya yöneltti. Üretebilecek olan durumda olan devletler üretimlerini arttırdılar. Satabilenler satışa, alabilenler de alışa yöneldiler. Aslında böyle bir etkisi oldu dolaylı olarak. Fakat Trump'ın Çin'e yönelik politikaları bütüncül anlamda baktığınız zaman bir gerçeğe işaret ediyor. Çin'in yükselişini engelleyemezsin. Çin'in bir noktada ABD'yi geçecek olmasını engelleyemezsin. Ama bunu yavaşlatmak için elinden gelen her şeyi yapabilirsin. İşte Trump'ın da politikalarını bu çerçevede bakmak gerekiyor. Trump Çin'i yavaşlatmak, durdurmak istiyor. Bu süreçte de kendi mottosu olan Amerika'yı yeniden büyük yapmak. İşte aslında bunu yapabilecek mi, bunu başarabilecek mi, yoksa bunu inşa etmeye mi çalışıyor? Buna odaklanmamız gerekiyor. Yaptırımlar söz konusuydu. Peki nedir bunlar? Şimdi Trump ekonomik baskı araçlarını, yaptırımları çok güçlü kullanan bir lider ve aslında kademeli olarak bir pazarlık gibi alacağını almak noktasında karşıtlarını, düşmanlarını ya da kendisine karşı risk oluşturabilecek tüm örgütleri ve devletleri sıkıştırmak noktasında çok yüksekten açıyor elini ve pazarlıkla bir noktada yine kazanmaya çalışıyor Trump. Fakat tabii ki İran'a uyguladığı ambargo ve yaptırımlar gibi ya da sert müdahale, ekonomik müdahale gibi Çin'e bir şey yapmasını beklemek doğru olmaz. Ne yapıyor? O noktada tarifelerle gidiyor. Kendi üreticisini korumaya alıyor. Ne yapıyor? Çin'le üretim noktasında, kalite noktasında düşünülenin aksine o kadar kolay değil bu karşılaşmada Amerikan ürünlerini ya da Batı'yı ortaya çıkarmak. O zaman diyor içeriği korumak için, üreticimi korumak için ben de bir takım diyor vergiler koyarım, işte duvarları yükseltirim diyor. İşte tam olarak bunu yapmaya çalışıyor. Ama dediğim gibi bunlar zaman kazandıran geçici bir takım konular. Çin öyle bir yükseliyor ki ekonomik anlamda gerçekten bunu durdurmak mümkün değil. Ekonomistler bunu çok kuvvetli şekilde vurguluyorlar. Çin nasıl karşılık verebilir Amerika'ya, Trump'a? Çin de tabii aynı araçları kullanabiliyor. Fakat çok uzun yıllardır şöyle de bir gerçeklik var. Aslında Çin ve ABD arasında bağımlılıklar da var, bağlılıklar da var. Yani tamamen gözünüzü kapatabileceğiniz bir şey değil. Nihayetinde üretim bazında Çin dünyanın temelini oluşturuyor. Dolayısıyla aslında biz bu ekonomik karşılaşmayı, jeopolitik karşılaşmayı ya da biz çok merkezli bir dünyaya doğru gidiyoruz. Yani tek kutuplu dünya çok önce geride kaldı ve şu anda diğer güçler, aktörler yükseliyorlar. Ancak uluslararası örgütler de yükseliyorlar. Onlar da bir aktör olarak ortaya çıkıyorlar. Tıpkı bölgeleri konuştuğumuzda bölgesel aktörlerin de ortaya çıkışı gibi ve bölgesel aktörlerin de artık hesaplanmadan başat aktörlerin özellikle onların bölgelerinde kolaylıkla iş yapamadıkları gibi. Şimdi o noktada şunu görüyoruz. Ekonomik karşılaşma var, siyasi karşılaşma var, fakat tüm boyutlarıyla aslında birbirine etki ediyor. Yani siz ekonomi bazında konuşuyorsunuz ama bakıyorsunuz Çin öyle bir politika yapmış ki siyasi anlamda devletleri
birliğine bağlamış, yeniden İpek Yolu projesinde kazan kazan noktasına gitmiş. Kurduğu kendi tarzında, çünkü Çin barışçıl yükseliyor, tırnak içinde kullanıyorum bunu. Çin'in felsefesi ve kültürü ABD ve Rusya gibi bir yükselmeyi yansıtmıyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Altyapı bazında işte Afrika ile çok uzun yıllardır yaptığı anlaşmalar, alışverişler onu aslında gücünü yansıtır hale getiriyor ve diğer devletlerin Çin'e olan bağımlılıklarını da arttırıyor. O yüzden başat aktörlerin yükselişine bakarken hepsinin kendi yapılarına odaklanarak değerlendirmemiz gerekiyor. Tayvan ne olacak? Tayvan çok önemli bir konu. Dünyanın ya da uluslararası ilişkilerin en büyük kronik konularından bir tanesi. Ve aslına bakarsanız biz 2024'te hep İsrail'in hukuksuzluğunu konuştuk. 2025'te Donald Trump'ın ben yaptım oldu benim hakkımdır şeklinde işte 35-40 günlük bir çıkışı söz konusu. Fakat şimdi uluslararası ilişkilerin, bir de şunu eklemek lazım. Rusya-Ukrayna savaşında şu anda bir nihayete erdirme çabası var ABD'nin kendi kazançlarını önceleyerek. Rusya şu anda memnun gelinen noktada. Ukrayna ve Zelenski'yi çokça konuşuyoruz. Tabii olumsuz yansımaları mevcut kendisine ama Rusya şöyle bir gerçeklik öne çıkarttı. Bir bağımsız devlete İstediğin her örgüte üye olamazsın dedi ve gelinen noktada şu anda kendi güvenlik çizgileri ve kırmızı çizgileri yüzünden bunu yaptı Rusya ama şu anda bu normalleştirilmiş ve sanki Rusya'nın buna normlar ve uluslararası hukuk önünde hakkı varmış gibi bir algı söz konusu. Yani ABD ve Rusya savaşı bitirmek için bir aradalar ve konuşuyorlar. Fakat savaşın tarafı Ukrayna ve nihayetinde egemenlik ve bağımsız bir devlet. Bu gerçeklik var. Şimdi Rusya da bunu normalleştirdiği anda bakın İsrail'in normalleştirdiklerine bakın, Amerika'nın normalleştirdiklerine bakın, Rusya'nın normalleştirdiklerine bakın. Peki biz yarın öbür gün Tayvan noktasında eğer Batı desteği Tayvan'ın arkasında olursa, NATO'nun ya da başka bir uluslararası savunma paktının, bir savunma güvenlik stratejisinin o noktaya güç yansıttığını görürsek, Çin'in de bu benim kırmızı çizgim, ben de burada durmayacağım dediğini görürsek, işte o zaman biz yeni olmayan ama yine önceki konular gibi bize sorun yaratacak, çok uzun süreli olabilecek, dünyayı bir anda riskleri genişletip karşılaşmayı tedirgin edici şekilde şiddetlendirecek bir şeyin içinde kendimizi bulabiliriz. Tayvan çok düşündürücü bir nokta. Eğer dünyanın dengesi ve gidişat Çin'le karşılaşmaya doğru gidiyorsa ABD açısından orası da belki riskleri tabii hesaplanarak ama çünkü çok kolay bir şey değil Çin'e de bunu yapmak, Çin'le de bunu yapmak. Dolayısıyla bir anda biz kendimizi Tayvan krizi ısındı ve gidişat bu. Şimdi ne olacak sorusuna cevap ararken bulabiliriz. Peki Çin ya da Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı yanına çekmek ister mi? Şimdi buna ihtiyaç duyacak mı daha doğrusu? Şimdi özellikle Washington ve Moskova arasında şu son dönemde olan yeniden elçilikleri atama, masada oturup işte bir takım diplomatik anlaşmalara varma ya da Ukrayna'nın kaynakları üzerinde bir takım paylaşmalar noktasına gitme konusu tabii şu odaklanılıyor. Rusya ve ABD arasında yeni bir sayfa mı açılıyor? Bakın bu çok kolay bir şey değil. NATO strateji belgelerine bakıyorsunuz. Tehdit algılamalarına bakıyorsunuz Batı'nın. Rusya bir numaralı tehdit hala resmen strateji belgelerinde. Avrupalı devletlerin bu noktada, bu tarihte güvenliklerini çokça sorguladıkları bir zaman dilimindeyiz. Biz ortak güvenlik ve savunma politikamızı en başından sorunlu kurguladık. Başarmak istediklerimizi de tam olarak başaramadık diyor Avrupa. Peki ABD Trump'ın bu uç söylemleriyle ya gerçekten NATO'da bir takım değişiklikler olursa, ya Avrupa güvenliği sırtını yasladığı NATO noktasında farklılıklar yüzünden, çünkü Avrupalı aktörler de farklı düşünceler içindeler. Artan bir sağ ve milliyetçilik durumu var. Pandeminin nasıl Avrupalı devletleri kendi içine kapattığını görmüştük. Demografisi yaşlanan bir Avrupa var. Asker bulmak çok kolay bir şey değil. Çok fazla para harcamanız gerekir bunu sürekli halde beslemek için. Tabii işin Türkiye boyutu da var. Ayrıca bunu açmamız gerekir ama NATO'nun en sağlam ordularından biri Türkiye. Fakat o noktada şimdi Avrupa kendisi ne yapacağını sorgularken ve Rusya'nın Ukrayna'da Batı ile savaştığı gerçeği ve bundan sadece sınırdaki Polonya'nın değil aslında İskandinavya'ya kadar, Almanya'ya kadar birçok devletin de psikolojik olarak toplum bazında etkilendiğini düşünürseniz öyle kolay bir şey değil Washington, Moskova arasında bahar rüzgarları estirmek. Bir de bu noktada
Çin ve Rusya arasındaki stratejik işbirliğini ve anlaşmaları unutmamak gerekiyor. Uluslararası örgüt anlamında paydaşlıklarını unutmamak gerekiyor. BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü dünyanın yükselmekte olan uluslararası örgütleri. Sorunlarıyla birlikte, kolay değil muhakkak ki. Bir anda ABD'ye meydan okuyabilecek bir yapıya hemen dönüşmeyecek belki BRICS. Ancak ya dedolarizasyon noktasında Trump'ın tehditlerine rağmen BRICS genişlemeye devam edip kendi yerel para birimleriyle ticarette dünyanın en büyük, Amerika'nın en büyük silahı olan dolara karşı bir meydan okumaya girerse o zaman biz neler göreceğiz? Belki şunu hatırlayarak kapatabiliriz. Özellikle son haftalarda Çin ve Rusya arasında en tepe noktalardan başlayarak hem ikili görüşmeler hem stratejik işbirliğine vurgu, var olan anlaşmalara, yenilenen anlaşmalara, hem de Çin-Rusya arasındaki ittifak. Çünkü onların ortak bir düşmanı var. Ve bu ortak düşman şu anda Trump'ın başkanlığında özellikle halihazırda devam eden küresel karşılaşmaları da düşündüğünüz zaman bunun da etkilerini ve silahlanmaya olan devletleri nasıl bir araya getiren etkilerini düşündüğünüz zaman kendi işbirliklerine ve ilişkilerine vurgu yapıyorlar. O kadar kolay değil Çin ve Rusya'nın arasına girmek. Bu da şu yanlış anlaşılmaya bizi götürmesin. Metafor şu: Çin ve Rusya birbirinin ayağına basmadan dans etmek durumunda kalan iki önemli başat aktör, yükselmeye çalışan aktör. Bu aralarında tamamen bir dostluk ya çok sağlam bir müttefiklik var anlamına gelmiyor. Düşmanlık onları yakınlaştırıyor. Amerikan düşmanlığı. Bu ikilinin çekişmesi dünyayı nasıl etkileyecek? Çok temelden etkileyecek. Çünkü biz Rusya'nın tam 3 yıl boyunca, 3 yıl tamamlandı artık geçtiğimiz hafta itibariyle, Ukrayna'da Rusya'yı yıpratmaya çalışan bir Batı yaklaşımı vardı. Çünkü Ukrayna asla tek başına savaşmadı bu savaşta. Amerikan ve İngiliz silahlarıyla savaştı. NATO'nun stratejik ve eğitim desteğiyle savaştı. Tüm Avrupa'nın diplomatik desteğiyle savaştı Ukrayna Rusya'ya karşı. Ve nihayetinde ABD açısından ve Avrupa açısından şöyle bir gerçeklik vardı. Rusya eğer yükselişini hızlandırırsa o noktada Amerika'nın uğraşması gereken ve NATO'nun da bir numaralı tehdidi olduğuna göre hemen yanı başında sıkıntı olurdu. Rusya biraz yorulmalıydı, biraz yıpranmalıydı. Rusya'nın kaynakları, askerleri, parası, çünkü öyle bir ambargo uygulandı ki Rusya'ya. Yani sporcuları müsabakalardan çektirecek kadar, Rus kitapları okunmayacak kadar, yani kapsamı çok genişti ekonomik ambargoların ve Rusya'dan nasıl firmaların gittiğini gördük. Bu ekonomik dengeler tabii ki bir devletin gücüne çok etki edecek konular. Dolayısıyla aslında 3 tam yıl bittiğinde bu savaşın tamamlanması için doğru noktaydı belki. Bu arada hala biz bundan emin değiliz. Oluşmakta olan, dönüşümde olan bir süreç. Ama Rusya da tabii ki savaşın bitmesini ister. Çünkü hiç kolay bir şey değildir 3 yıl boyunca sürekli savaşmak. Bunu ancak savaşan devletler bilirler. Fakat dediğim gibi Amerika-Rusya karşılaşması ya Rusya-Batı karşılaşması bir gerçeklik. Ama asıl savaş, asıl karşılaşma Amerika ve Çin arasında gerçekleşecek. Ona doğru gidiyoruz. Rusya bu noktada tam ortada kalan bir Çin müttefiki, ama Rusya'nın da bu süreçte yaptığı işbirliği anlaşmalarına bakın, stratejik anlaşmalarına bakın. Hangi devletlerle güvenlik paktı imzaladığına bakın. Belarus'la olan çok kendine özgü ve farklı bir pakt. NATO 5. maddesi gibi bir madde içeriyor. Komşular bu taraflara bir saldırı olduğunda diğeri onu koruyacaktır. İran'la yaptığı stratejik anlaşmaya, yenilediği anlaşmaya bakın Rusya'nın. Onda 5. madde yok ama güçlü. Şunu da unutmayalım, Rusya-Ukrayna savaşı Rusya'nın ambargolar altında ihtiyaç duyduğu silahları alabileceği bir kaynak olarak İran'ı öne çıkarttı. İran'ın da ambargo altındaki kendi yerli savunma sanayisi olduğunu düşünerek bunu hesaplamalıyız. Vietnam'la, Kuzey Kore'yle bir takım anlaşmalara gitti. Rusya da o sürede boş durmadı. Bunu bir kutupluluk olarak görmemek gerekiyor. Bunu nasıl, ihtiyaçlarının nereden karşılanacağı, kiminle hangisini yapabileceğiniz, dünyada 193 devlet var. Bu kadar da dinamik bir uluslararası ilişkiler sisteminde devletler kiminle ne yapabileceklerse kendilerini sağlam almak için maliyeti düşürerek bu noktaya ilerliyorlar.